Mehmet Ustam. Evet abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abicim. Şöyle ekmeği güzelce yağlıyoruz. Bak hemen Abi, hemen olaya başladın ha. Şu döner nar gibi kızarmadan hayatta kesmem abi. Bu döner kızaracak. Şimdi Bu döner Mehmet Ustam, kızaracak abi. Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'ndayız. Evet Doğru abicim, mu? Hemen evet BP'nin yanında. Evet abi. Gece dönercisi. Evet abim benim. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Abi yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim. 15 yıldır bu sektördesin. Evet abi. Tavuğun ne etidir bu? Şimdi göğüs but karışık mı yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun kardeşim? Göğüs but karışık yapıyorum abi. Göğüs but karışık evet abi. yapıyorsun. Herhangi bir içine herhangi bir yağ kullanmıyorum. Katkı maddesi yok. Katkı maddesi yok kesinlikle. Tavuğun kendi but yağını kullanıyorum. But yağını kullanıyorsun. Aynen. Dolayısıyla kendi iç yağını kullanmış oluyorsun. Evet abi. Peki kardeşim, şimdi Mehmet, gece dönercisi Mehmet diye mi geçiyordu? Ne yani dükkanımızın adı? İşletmemizin adı nedir? Mehmet Usta Gece Dönercisi. Mehmet Usta Gece Dönercisi. Evet. Şimdi sosun da var burada. Evet abi. Sosunu kendin hazırlıyorsun. Kendi sosumu hazırlıyorum abicim. Zeytinyağlı, özel. Herkesin ama kendine hepsi has, hepinize has. Aynen öyle. Bizim de sosumuz böyle. Hazır galiba. Evet abicim. Oo, hemen 3 dakikada bitirdim bu işi ha. Kardeş, Aynen şimdi öyle abi. burayı bir tarif et. Ondan sonra telefonla siparişin var mı? Olayı bitirdin sen şu an. Şöyle söyleyeyim, daha henüz paket servisine başlamadık. Tamam. Burası Doktor Sadık Ahmet Bulvarı. Tamam. Şehitler Parkı'nın önündeyiz. BP Petrol var hemen yanımızda. Peki kardeşim, gece kaçta kaç arası hizmet veriyorum dedin? Saat 6.30'la 2.30 arası hizmet veriyoruz. 6.30-2.30. Evet Haftanın abi. her günü açık mısın? Sadece pazar günleri kapalıyız. Pazar günleri kapalı, haftanın her günü açıksın. Evet abi. Şimdi bir şey gördüm ben burada ama bizimkinin içine koymadım. Burada soğan ve kapya biberim var. Bunu isteğe göre katıyoruz aslında. Yani isteğe göre. Aynen, sevmeyen insanlar da olduğu için. Tamam. İsteğe göre. Adana usulü yapıyorsun anladığım kadarıyla. Evet abicim. Şimdi dönerinin içinde 10 numara böyle şeyler de görüyorum. Avcarı sana ait. Evet abi. Peki kardeşim, yazın özellikle şunu söylerler. Evet. Tavuk döner biraz böyle riskli olur derler. Bakteri salgıladığı için. Bu konudaki fikrini alabilir miyim bir dönerci olarak? Havalar sıcak olduğu için taze böyle günlük marine edip 7-8 saat dinlendirdiğimiz zaman daha iyi olur. Soğuk bir de hava deposunda soğuk hava zincirine dikkat etmemiz lazım. Süper. Özellikle eksi olması lazım soğuk hava Tamam. zinciri. Bir de şey mi? Hani mesela dönerin kaldı, hadi yarına satayım takayım, öyle bir şeyim durum de yok. Abi. Öyle bir durum bende bu zamanda olmadı. Olmaz Allah izin verirse. Zaten yemediğimi yedirmiyorum, tatmadığımı tattırmıyorum abi. Süper. Benim oğlum da yiyor buraya gelip, eşim de yiyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok abi. Ama yağlar 10 numara ki ekmekleri yağlamanda çok başarılı oldun burada. Kesinlikle. Bunda bazıları sıvı yağ dökeriz. He, sen yapmıyorsun öyle bir şey. Bende kesinlikle öyle bir şey yok abi. Bu tavuğun, butun yağ abi. Kendi but yağı. Orijinal tavuğun but yağı. Bu da buradan zaten renginden de belli eder abi. Aynen. Renginden de malçası var. Evet. Baharatı sana özel. Tabii. Peki şimdi şunu soracağım. Evet abi. Burada tavuğunu günlük takıyorum dedin. Evet, o yüzden abi. Böyle bakteri olayı bende kolay olmuyor dedim. Çünkü kesinlikle. Sürekli sıcak. Evimde güzelce marine edip takıyorum. Tamam. Buraya streçleyip buraya getiriyorum. Burada ateşi veriyoruz. Kalmadığı için de sıkıntı yok. Aynen. Çünkü bu akşam buz döner zaten birazdan bitecek. Ondan sonra tası tarağı topluyorum, gidiyorum diyorsun. Çok şükür abi. Allah Normalde mesela gece bereketini 2'ye kadar açıyoruz ama eken bittiği dönemde direkt gidiyoruz. Sen ne yapacaksın? Boş burada mı kalacaksın? ya işte tekrardan takma olayı falan da olmuyor abi. İşte, bitiriyorum gidiyorum abi. Olay tamamen bundan ibaret. Bizim Adana pidesine yaptın sen bunu. Masaya bunlar, evet. Adana pidesine yaptın. Böyle lavaşın falan var mı? Lavaş ekmek kullanmıyorum. Genelde pide kullanıyorum. Pide kullanıyorsun. Aynen. O da taze zaten. Adana'da her dakika bulabiliyoruz bunu. Gece dönercilerin özel fırıncılarımız var. Fırıncılar taze getiriyor bize. Eline koluna sağlık kardeşim. O zaman müsaade varsa ben bu yaptığın harika yemeğin tadına bakmaya geçiyorum şimdi. Teşekkürler abi. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Tacuk. Geldik en cafcaflı yere mi? Bak dayanamadın, yine başladın ha. Ta her zamanki gibi dönere benden önce başladı değerli dostlar. Tam bir dönerci. Şimdi Mehmet kardeşimin mekanı dediğim gibi hemen kapanan Carrefour'un karşısında değerli dostlar. İleriye doğru çıkarsanız Vatan Bilgisayar var. Hemen şöyle bir tadına bakalım. Bol malzeme değil mi? Dökülüyor içinden. Belki var ya, hani gramajını söylemedi ama zaten videoda da duydunuz. Kardeşim ne dedi? Hani elim de bol, gönlüm de bol, gözüm de bol. Gerçekten boşluk kalmayacak şekilde koyuyorum dedi. Tağınınki lafın lufur diğere döküldü. Dayanamadığın kadar varmış ha. Ama bayağı iyi.
Hatta bir şey diyeyim mi? Ne? Dostlar, baharatı gayet güzel yerinde. Ben birazcık da böyle pul biber koydurdum içine. Acı da çok yakıştı. Tuz oranı çok hoşuma gitti, bilginiz olsun. Çok tuzlu değil. Değil mi? Yani tansiyon hastaları da gelip rahatlıkla yiyebilir. Gerçekten tuz oranı çok iyi. Vallahi gidiyor ha. Güzel Yani gidiyor. tuzu dengesini çok iyi şey yapmış. Bak. Dolu dolu. Boş değil. Gece 2 ile pardon düzeltiyorum. Akşam 6.30-7'den sabaha karşı 2'ye kadar 3'e kadar buradayım dedi. Bence o Ekrem Coşkun Döner'deki çalışmasını konuşturmuş. Yani hakikaten tavukta o sasımış tat yok. Ve o sosunun fazlalığı, yani böyle fışkıran bir şey de yok. Durum da yok ki, tek ekmek yaptırdım. Limonu sıktım. Aferin, iyi yaptın. Şimdi limonlu halini deneyeceğim. Nasıl buldun? Çok iyi. Güzel Ben şimdi değil mi? limonlu halini deneyeyim. Tamam, açabildin mi? Dur. Neyse hadi ye bakalım. Senin Allah'ına kurban kardeş. 10 numara yere getirdin bizi yine ya. Taha. Evet. Burayı duydun, gördün. Baba burayı çekelim dedi Taha. Mehmet kardeşim de sağ olsun kırmadı. Tamam abi gelin çekin dedi. Ama yine lokmayı bulmuşum ha. Ben sana diyeyim. Bak. Halen dolu dolu. Her lokmasında et var. Bak. Boş Evet. bir yer görürseniz Her lokmasında et var. Her lokmasında lezzet var dostum. Hadi kapanışımızı yapalım mı? bak. Ben burada bir şey diyeceğim. Acaba sorabilir miyim? Şurada bir boşluk görüyorsanız yorumlara yazar mısınız? Yazar mısınız? Boşluk görüyorsanız yorumlara yazın dedi Taha. Dostlar, Mehmet kardeşim de bu dönerin fiyatı 40 TL, bilginiz olsun. Ama yine diyorum minimum 110-120 gram et var içinde. Boşluk yok Taha'nın tabiriyle. Hakikaten öyle ve lezzeti de gerçekten çok başarılı. Herkesi Mehmet kardeşimin tezgahına, gece dönerine bekliyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz kardeşimin. Mehmet.usta01 Instagram adresi var. Bilginiz olsun. Oradan da kardeşimin Instagram sayfasına girip konumunu da görebilirsiniz. İsterseniz, bakmak isterseniz, yemek isterseniz. Ne yapalım? Ben kapatıyorum videoyu. Değil mi? Evet değerli dostlar, Hepsinden Var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Adana'da havalar ateş ediyor. Çok çok dikkat edin kendinize. Gündüz saatlerinde dışarıya çıkmamaya özen gösterin dostlar. Allah'a emanet olun. Bol bol su için. Görüşürüz. Bay bay. Hadi kapanış hadi. Açıyorum. Yapıştır. Açıyorum. Al buradan yapıştır. Anneye doğru. Oo. Oy 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 oy.